Çam Limanı Akademi YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Buyurun Oktay Bey. Açayım. Sesinizi siz de açabilirsiniz Dördüncü Hanım. Sesinizi açabiliyor musunuz? Evet, açtım. Hoş geldiniz. Tekrar. Hoş buldum. Bugün Ludmila Hanım'la Ludmila Yegerova ya da Nural Cihatağ gerçek ismiyle gün bayramını kendileri Isıah diyorlar. Doğru telaffuz ediyor muyum? Isıah. Isıh diye Ruslar konuşuyorlar ama biz Türkler ıhıh diyoruz. Ihıh mı diyorsunuz? Tamam. Evet. Biraz zor. Bunu biraz çalıştık Ludmila Hanım'la. Telefonla konuşurken ben telaffuz edemedim. Isı ya da gün yani Kızıl Gün Bayramı. Onu konuşacağız. Bu Ekinoks'ta gün dönümünde oluyor. 21 Haziran'da yani güneşin günün en uzun olduğu vakit de kutlanan bir bayram. Sanırım sahada ve Tuva'da resmi olarak kutlanıyor. Diğer Kırgız, Kazak, diğer Türk Cumhuriyetlerinde de halk tarafından kutlanan bir bayram. Ama maalesef bizim Anadolu'da unutulmuş bir bayram bu bayram. Bunu hiçbir şekilde ben kutlandığını duymadım. Bugün çok güzel, hatta bir ara Tuva'daydı sanırım bir dünya rekoru kırılmıştı. Değil mi Ludmila Hanım? O saha elinde. Saha elinde miydi? Evet, sizin orada. Bu halkalar halinde en çok katılımcıyla bir dünya rekoru kırıldı bu bayramda. Şimdi bu bayramı konuşacağız. Nedir? Ve çok güzel de görüntüler var. Onların eşliğinde bunları konuşacağız. Ben ilk görüntüyü bayraktan mı başlayalım? Nereden başlayalım? Bu çocuk vardı. Şarkı söylüyordu, YouTube'dan gönderdim. İlk videodan başlayalım diyorsunuz. Tamam. Neden? Yok, siz bu mavi şeyle tıklayın orada. Mavi şeyini. Yok, onu değil. Bu alttaki yazı var ya, bunu, evet. Oradan da şeye geçiyor ama. YouTube'a geçti. YouTube'dan gözükmüyor mu? Şimdi evet, açıldı şu anda. Evet. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects. Men tılım, ağrıma kayalar kerkellere, keng sığılar kestelenlere, üyeler kirpilerin derinlere. Men tılım, ulu bağdurutları örgöytürü, salaypıt sanalara, sıdı kılan tolkuytara. Men tılım, mankay gündülebet manıda,
Уру аймаққан елжеде, ие уыстар аралларға тәнейлері, мен тылым аға уыстар сетемнері, тоғыз улустар емнері, туру қан ос куйбат тойуға, мен тылым торғабай сол сәне, улу байғаллар кәпсәнері, улуяр Сибир, сепсияр секкері. Мен тылым ойун удаган этетиите, уран уус тыыннаах оңоһуута, оғуартақ қарысқал оюута. Мен тылым күн дорғана, айылға кутар қоғана, айы аймағын қомуына. Сақатыла түгек селес, сақатыла түмер күз. Сақсағаттан, ұлбұқтан, қайлардан қаспақтардың Уатсалыған тиын ұхатары, кибір ұқтағы тобылар Уыз, мұз, үйеға бәрімәт қылыш Қылбылық, ататиялық, қатылық әрдетін бар түбіт Серті мұртарын батысты бүт Сағақтан сағақты, байғалдан байғалғы Ораттан ораған ері Үйеттен үйеғі Ұстық туара ұяларғы Күн сұрықтара тастарғы Араларға қан жордары Омық селістері бол бұттары Түйірге сата күйе Келаттияла қаңылттыны Арбар аламай инжетер Сүйрек қытигер инже сұлжыр Сағақтан сағаққы Байғалдан байғалғы Ораттан ораған ері Үйеттен үйеғі Ал бұқмас тұтылар бір Түгек селіздерден ер бөр бір Урулардан урыналартын Сақаралдан ұрақ аянтын Күхін ақсын күхә әмінлік Күйі барақсан күріп бәйәмсік Оларын тоқ бары да түреттік Түгеғіні сілігілер кияқтық Сағақтан сағақты Байғалдан байғалғы Ораттан ораған Үйеттен үйеғі Сағақтан сағақты Байғалдан байғалғы Ораттан ораған Үйеттен үйеғі Сағақтан сағақты Байғалдан байғалғы Ораттан ораған Үйеттен үйеғі Buyurun. Evet. Bu neden ben bu klip koydum? Çünkü bu Güneş Bayramı, Kızıl Güneş Bayramı diyorsunuz. Bu da e, erkekler için bu evrenin ne diyorlar? Erkek enerjisinin için uygulanan bir bayram. O yüzden bu videoyu koyduk. Aha. Sonra damga vardı, onu koyabilirsiniz. Tamam, damgayı
koyalım. Pardon, Eyvah. bu değil, ben şeyden paylaşayım. İlk olması gerekiyordu. Evet, tamam, ben onu yerleştirmek istedim ama olmadı. Onu şuradan paylaşacağım. Şu anda görülüyor mu? Yok, gözükmüyor. Siz ancak gözüküyorsunuz. Tamam. Evet, şu görsel aslında Türkiye'de şey gibi anlaşılıyor. Bu haç diyorlar. Ama bu aslında haç değil. Bu dört mevsimde olan büyük bayramlar simgeliyor. En üstteki Kızıl Güneş Bayramı, sonradaki e, Beyaz Ay Bayramı, sonra atalara tapma bayramı, sonra da bu e, yaz dönemi yaz dönemin bayramı. Bunu Nevruz diyorlar mesela. Bu iki tarafı sağda ve solda bahardaki ve güzdeki ekinoks ve yazdaki ekinoks en üstteki ve en aşağıdaki kışın olan ekinoks gösteriyor. Bunu propaganda yapmışlar. Sanki bu Hristiyanlar damgaları gibi. Aslında bu bizim damgamız. Evet. Bu Güneş Bayramı Haziran 20'sinden başlıyor. 20'sinden 21'sine güneşi karşılıyorlar. Siz görselleri açabilir misiniz ilk Tabii, baştan? tabii açabiliyorum. Aha, ilk baştan. O kendisi otomatik olarak değişmeyecek mi? Evet, Sürekli tamam, değiştireceğim de, otomatik olarak değiştireceğim. Hı hı. İlk baştan gitmesi lazım. Evet, Bu işte bizim bayrak. evet, bizim bayrak. Sonra da bu arkasında güneş e, güneş karşılama törenin şeyi. Sonra da bu alan ıhak alanı, bu giriş kapısı. Bu giriş kapısı. Girdikten sonra bu bütün alan açılıyor. Bütün alan açılıyor ve törenler başlıyor. İlk baştan 20'sinden 21'sine güneş karşılama oluyor. Ondan sonra karşılamadan sonra mesela açılışı oluyor. Bu açılışında kam sunma yapıyor. Bu kızlar sunma yapıyorlar. Bu da kımız var. Orada da tereyağı var ve ekmek var. Özel hazırlanan ekmek. Bunlardan ikram ediyorlar. Bu algısçı deniliyor bu adam. Algıs yapıyor. Alkış diyorlar şimdi. Ateşe sunma yapıyorlar. Sonra da doğaya sesleniyorlar. Sonra bu açılışından sonra da
erkeklerin güreşleri başlıyor ve bu güreşlere tabii ki herkes seyrediyor. E, Bu da alkışlıyor çocuklar. Hıh alanında herkes böyle giyiniyor geleneksel giyimlerini. Chernyshevsky söylemiştik, kadınlar Ihıh bayramında hatta kışlık elbiselerini giyiniyorlar diye. Çok şaşırmıştı. Bu da bir anlam veriliyor burada. Çünkü kadın kendisini o kadar da açık göstermemesi lazım üstteki güçlere diye anlaşılıyor. O yüzden. Bu da güneş karşılama törenini resim yapmışlar. Sonra da bu tuymada bizim ıhık zamanında bu alandan karşılanıyor. Bu alandan karşılanıyor ve şöyle çıkıyor. Bu tam ortasından çıkıyor güneş. Sonra da devam ediyor ıhık. Ihık devam ediyor. Sonra da bu güreşler başlıyorlar. Adamların güreşleri. Adamların güreşleri başlıyorlar. Çocuklar mesela böyle giyindiriyorlar. Bu da sürü diyorlar bunu. Yürüyüş demek gibi. Koşma şeyi. Koşma. Bu da bir şey, böyle dönmesi lazım bunu tutarak. Şöyle dönüyorlar bunun etrafına. O kadar olması lazım. Bu da mastardı. Bu da bu da güreşçiler. Çok hızlı gidiyor. Bunu biraz yavaşlatabilir miyim? Yavaşlatınız. Ben tek tek yapıyorum. Masa kapatayım. Aha. Çok hızlı gidiyor. Evet. Hı hı. Sonra o güreşlerde mesela bizim hür diye bir anlamımız var. Hür demek mesela ruh demek. Ruh olunca, insanın ruhu olunca o da özgür oluyor demek ki. Sizde hür demek özgür anlamına demek. geliyor. Evet. Evet, bizde hür demek ruhlu demek. Aha. Ruhlu demek ve bunlar adamlar bu ruhlarına kimin en büyük ruhu varmış ona yapıyorlar. Ne diyorlar? Güreş yapıyorlar. Bunları size ne diyorlar? Çok merak ediyorum. Güreşçiler var sizde. Bunların hepsi güreşçi diyoruz biz de. Güreşçi. aha, güreş yapıyorlar zaten. Bize Evet. onu kürektehi diyoruz. Kürek diyoruz. Ne diyorsunuz? Gürek mi? Kürek. Gürek. Hı hı. Evet. Güreş gibi. Hı hı. Kürektehi yapıyorlar. O kürektehileri de oluyor. Bu gösterdiğimiz gibi koşma şeyi var. Sonra koşma. Ya açtım. Bu birisinin mikrofonu bana Evet. Arkadaşlar mikrofonları kapatabilir miyiz lütfen? Ben güreşçilere mi getireyim? Direkt Evet. Burada Evet, bunlardan yürüyüş dediğiniz. bu da sürü diyoruz biz bunu. Sürü.
yürümek gibi anlamına geliyor. Evet. Koşmak. Aha, koşuyorlar ve buradan en hızlı koşanı hür almış oluyor. Sonra da e, geçebilirsiniz. Hür, Evet. hür almak ne demekti? Onu bir tekrar söyler Hür misin? hür almak demek ruhlanmak gibi, Ha, ruhlanmak gibi bir anlamına geliyor. ruha Evet, kavuşmak. Yeni bir ruha evet. kavuşmak. Yani Ruha kavuşmak da değil, ruhun gücüne kavuşmak. Çünkü insanlar katılan insanlar zaten ruhlu insanlar ve evet, bunlar kimin ruhu daha büyükmüş, kimin ruhu daha güçlüymüş, kimin ruhu daha çok çabukmuş, çabuk mu diyorlar? yani daha Çok hızlı, hızlı, hızlı. daha Evet, hızlıymış. Kimin ruhu e, daha netmiş, onu mesela güreş yapıyorlar. evet. Bu da bu Ha, da bu da film görseli. Tamam geçebiliriz. Evet, bu da bu elinde tuttuğu bu şey var ya, bunun etrafına bu dönmesi lazım böyle tutarak. Hı hı. evet. Şimdi dönmeye Şöyle, başlayacak. şimdi şöyle bu sanırım arkadaşlar. Orada bir çukur gibi bir yer var. Elinde Evet, de tokmak gibi bir şey var. Oraya sabit koyuyor. Onu oynatmadan etrafında yani kendisinin dönmesi lazım, değil mi? evet. Yani bu şekilde. Bu şekilde dönüyorlar böyle. Kaç kere dönerse en fazla dönen de kazanmış oluyor. Evet, bir de bunu sanırım onun dışına çıkartmaması lazım. Yani o, Yok, o dışına çıkmaması lazım. Yani dış, kalkmaması lazım. evet, kalkmaması lazım ve bu adam da e, yere Değmemesi. vücudun değmemesi lazım. Evet. Evet. Çok zor bir şey yani. Çok zor Gerçekten. bir şey. Evet. Şöyle dönüyorlar bunun etrafında böyle. Sonra da bu bir çubuk mu dediniz bunu? Ağaçtan Çubuk. yapılmış. Evet, çubuk. Evet. Onu diğerin elinden koparması lazım. Aha, alması lazım. Ve bunu mesela kaç kişini kazanırsa, yenirse herkesi yendiği insan kazanmış oluyor burada mesela. Evet, sırasıyla gidiyorlar. Elenenler Evet, diğerleriyle evet. eşleşiyor. Öyle Bu gidiyorlar. mass wrestling diyerek bu bütün dünyada şimdi Yaygınlaştı. evet yaygınlaştı. Sonra da bunu olimpiyatlara getirmek istiyorlar. Evet, bayağı güç gerektiren bir şey. Evet. Sonra da bu güreş sizde de var pehlivanlar. Evet. Burada Evet. Bu da ıstanga diyorlar. bu Aa, uzun atlama mı, üç atlama mı bu? Üç adım galiba. Üç adım evet. mı? 3 adım. Evet. Atlıyorlar öyle. Evet. 3 adım atlıyorlar. Sonradaki bu da sürük e, koşma koşma Peki şeyi bu güreşi. Ludmila Hanım bunun çıplak koşmalarının bir nedeni var mı? Sadece Evet çünkü evet bunlar böyle çıplak koşmaları lazım kesinlikle. evet. Bunun bir özel sebebi var mı? Özel sebebi kendilerini, vücutlarını göstermeleri lazım. Ha, Ne yani kadar biz ha, ş- muhteşemiz diye böyle gösteriş Evet. yapmaları Ha, evet. lazım. Tamam. Yani burada aslında hem koşu yürüyüş dediğiniz koşu var. Bir de vücut güzelliği de önemli. Evet, Evet. e, Yani bu şeylerin sizin bu gün bayramı bir şekilde
erkeklerin kendini, güçlerini, enerjilerini, fiziki yapılarını göstermeleri gereken bir bayram oluyor. Evet, Doğru mu? evet. Evet. Burada da vücut güzelliğini sergilemeleri gerekiyor. Yani iyi koşmaları yeterli değil. Evet. Zaten o yüzden mesela böyle çıplak koşuyorlar. Anladım. Hangi Anladım. nedenle çıplak koşacaklar ki? O zaman sizin orada sahadaki erkekler genelde vücut çalışmış oluyorlardır. Doğru mu? Bizde vücut çalışmada değil. Bunlar doğaldan böyleler. Aha, Ha, doğal hiç olarak. çalışmadan. Evet, hiç Anladım. çalışmadan böyleler. Aha. Yani, Çalışanlar da var tabii ki çok çok yemek harcayanlar da var ama genelde bizim adamlar doğal olarak böyle. öyleler diyorsunuz. Kaslı, Aha. kaslı yapılar, evet. Evet. Bu da güreş zamanı. Güreş zamanı sonra diğer görsele geçebiliriz. Bu da atlama bunu 10 kere atlaması lazım böyle. O 10 adım mı atlıyor yoksa 10 Adım sefer aynı? 10 adım atması lazım. Ya bunu Anladım. kılığı diyorlar bize. Kılığı. Anladım. Yani Aha, 3 adım atlama gibi 10 adım atlama bu da. evet. 3 adımı bize aynı şeylerini ayaklarını ayırmadan atlıyorlar. Anladım. Çift ayak Ama 3 bu adım atlıyorsunuz. evet. Ama Yani, bu mesela yürüyüş gibi ama 10 kere böyle atlaması evet. lazım. Yani bu bizim dünyada bilinen 3 adım atlamanın 10 adım atlaması tek ayakla. Sizin 3 adım dediğinizde çift ayakla 3 adım atlama. Evet. Evet. Hı hı. Sonra da bu taşıma diye de var. Bunların şeyi 100'den fazla kilo oluyor. Taş taşıyor. 100'den evet 200 hatta 200 kilo da oluyor bu taşlar. Ve bunu ne kadar uzağa taşıyorsa en uzağa taşıyan o kazanmış oluyor. E, mikrofonu kapatabilir miyiz? Mişkan Hanım. Buyurun. Aha. Taş taşıma var. En uzağa o taşı taşıyan Aha. kazanmış oluyor. Evet. Bu da o taşlardan. Evet. Bu da o taşlardan sonra geçiyoruz. Diğer. Bu da Okçular var. okçular başladılar. Bu okçular mesela ne kadar zaten okçu sizde de var. Evet. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz zaten. Ama burada Hmm. bayanlar da katılıyor o zaman. Doğru Evet, mu? bayanlar da var, erkekler de var. Ama bayanlar arasında, Tamam. erkekler arasında. Evet. Bu da bir bay sanırım. Bir Evet, erkek. bu da bir kadın. Bu da kadın. Sonra da at sürüte diyorlar bunu. At sürdüte. Evet. At At yarışı biz diyoruz. Evet, At at yarışı. Bizde koşu. at sürüte. Hı hı. At sürüte bunları da mesela mühe diye böyle hediye veriyorlar. Bu mühe neymiş? Bir ne diyorlar? Ödül. Kısrak mı? Ödül olarak, Kısrak. evet. Kısrak dişi at. Kısrak veriyorlar. Öyle mi? Yok kısrak, yok o da et veriyorlar. Pişmiş, haşlanmış Et.
Evet, kısrak bu ayağını veriyorlar. Anladım. Yani at eti veriyorlar, haşlanmış. Doğru mu? Evet, ama Evet. bütün at ayağını bütün olarak pişiriyorlar Tamam, bunu. anladım. Yani kısrak budunun tamamını Evet, pişiriyorlar. Onu ödül olarak birinciye veriyorlar. Evet. evet. O da anlamlı, çok anlamlı. Sonra da Peki şeyi e, sorabilir miyim? Onun evet, anlamı nedir? Yani kısran buraya geçmeden mümkünse o kısran aha. budunun tamamının haşlanarak birinciye verilmesinin anlamı nedir? Orada ne amaçlanıyor? Bunun anlamını biz bilmiyoruz. Ama ben sembol olarak görürsem bizde mesela dişi atta bir gökyüzün sembolü oluyor. Oysa ki o adam e, gökyüzünün bir direği gibi anlaşılıyor o zaman. Anladım, anladım. Evet. Yani Aha. şeyle Çok güzel bir sembol. yani tanrısal gök tanrıyla ilgili de bir sembol oluyor yani kısrak. Evet, evet. Anladım. Aha. Pardon, burayı geçmedik. Buradaki aileden. Aha, bu sonradan aileler şeyleri kendilerini tanıtımları oluyor. Onlar mesela kıyafetler gösteriyorlar. Kimin kıyafeti daha güzelmiş, kimin kıyafeti mesela gelenekselmiş, kimin kıyafeti modernmiş. Onu şey olarak böyle ödüllendiriyorlar bunları da. Evet. Yani aileler Sonra arasında bir kıyafet yarışması oluyor. evet. Ancak kıyafet de değil. Bunlar mesela kopuz çalıyorlar, müzik aletlerinde böyle bir şeyleri yapıyorlar, gösterişleri gösteriyorlar. Mesela ressamcı olabilirler bunlar mesela. O zaman resimlerini gösteriyorlar falan böyle. Hı Yani hı. yetenek Ustalar, farklı evet, yeteneklerini sergiliyorlar aileler. Hem evet. kıyafetlerini hem de yetenekleri varsa onları sergiliyorlar. Aha, sonra da bunlar test gibi yapıyorlar. Bunlar birbirlerini ne kadar seviyorlarmış. Aha, birbirlerin hakkında ne kadar bilgileri varmış. Bunu gösteriyorlar mesela. Evet. Çocuklarını ne kadar seviyorlarmış. Çocuklar da onları ne kadar seviyorlarmış. Onu herkese böyle çok güzel tanıtıyorlar. Hı hı. Sonra da bütün insanlar böyle kıyafetleri giyiniyorlar. Milli kıyafetleri, bayram kıyafetlerini. Bu da kız çocuklar çok güzel, tatlı çiçekler Evet, gibi. evet. Yani Evet, orada sizin geleneksel kıyafetleri bayramda giymek şart oluyor. evet şart. Sonra da en uzun saçlı da yarışması oluyor. Orada kesinlikle böyle geleneksel kıyafetlerini giyinmeleri lazım, saçlarını göstermeleri lazım. Sonra e, mesela saçlar hakkında konuşuyorlar, anlatıyorlar. Sonra da mesela kendi yeteneklerini gösteriyorlar falan filan öyle. Atasözleri saç hakkında atasözlerinden bahsediyorlar. Hı hı. Bütün kadın saçların hakkında konuşuyorlar. Bu da çok tatlı çocuklar Ihık Evet. Bayramı'nda. Bu üstündeki saç değil mi? Çocuğun kalpak Yok gibi bir saç şey. değil. Bunun kalpağı evet. Kalpak Kalpak. gibi bir şey. Evet. Aha. Yani Çok saç güzel. gibi ama çok güzel. Yani saç gibi Evet. sanki. Çok güzel bir kalp. Aha. Evet. Evet, bu arka planda o ıhak alanı gözüküyor. Onun yanında böyle gölcük var, çok güzel. Çok güzel bir alanda duruyor bu ıhak alanı. Bu alan hakkında konuşursak, bu alan bütün sene
boş duruyor. Fakat bunun mesela belli günlerde bu gösterdim ya haç dönemi gibi. Evet. Aha. O dönemlerde oraya gelip de kamlar törenleri yapabiliyorlar burada. Başka dönemlerde bu alan boş duruyor. Ancak Ihık Bayramı'nda burası geliniyor. Ama bunu her şeyini Ihık olmadan önce bunu temizliyorlar. Şey olarak çöp varsa onu zaten çöp orada olmuyor zaten. Kötü enerjiden temizliyorlar. Orada ardıçları yakıyorlar. Orada çok güzel böyle su döküyorlar. Çok güzel şeyleri söyleye. Alkışları söyleye. Bunu temizliyorlar bu alanı. Bu temizlendikten sonra ancak insanlar girebiliyorlar o kapıdan. Evet. Şimdi ben bir izah edeyim. Şöyle oluyor. Ardıç tütsüleri yanıyor. Evet. Ardıç ağacından yapılmış tütsüler yakılıyor. Ondan sonra suyla kutsanıyor. Evet. Ayrıca alkış dediğimiz yani dua Türkçe'de Türkçe alkış deniyor. Tanrı'ya İslam'daki gibi bir dua ya da yakarma sözleri söz konusu değil. Alkışlamak yani bizim alkış övmek anlamında. Evet, Zaten orada duayı övüyorlar orada. Tabiatı övüyorlar. Orayı bir şekilde şey yapıyorlar. İşte kamlar kusuyor. Değil mi? Evet. Kamlar kusuyor. Evet. Buyurun. Sonra da insanlar da o kapıdan geçerken de temizleniyorlar. Orada kesinlikle ateş yakılması lazım. Ateş oluyor. O ateşe de sunmalar yapıyorlar insanlar. Kendilerini temizliyorlar. Orada ardıçlar da yakıyorlar orada. Duman arkasından geçiyorlar. Ateş ve duman. Girişte seyirciler yani katılan halk da bu tütsülenerek içeri sokuluyor. Doğru mu? Evet. Orada da kapıcı gibi kadınlar ve erkekler duruyor. Evet. Şey tarafından sol tarafından kadınlar, sağ tarafından erkekler duruyor ve orada her girenleri böyle bizim at kuyruğundan yapılmış şeyimiz vardı, göstermiştik orada. Evet. Aha. O şeyinin böyle alkış yapıyorlar her insana. Ondan geçiyorlar insanlar. Evet. Ondan ve yukarıda böyle şey var. Ne diyorlar? Hoba gibi. Hoba diyorlar bizde. Demirden evet, demirden yapılmış. Onu da böyle vuruyorlar ve orada ses çıkıyor. Ne diyorlar bunları? Çan mı? Çan, zil. Evet. Çan olabilir. Çan. Evet. Öyle çanlar var. Bunları o çanları böyle vurarak, ses çıkararak giriyorlar. Bütün insanlar öyle giriyorlar. Sonra da Ihık alanında mesela bütün şeyler var. Yemekler var. Orada gösterişler var. Konserler var. Bütün her şey var orada. Ne istersen orada geziyorsun. Bütün gün gezebilirsin. Sonra evet, bu da kadın kıyafetlerini sordular, takıların anlamları. İskitlerin kızları biliyorsunuz. Savaşta mesela Tomiris filmi gördünüz herhalde. Kazakların filmleri çıkmıştı. Orada mesela 3
üç düşmanı öldürmüşse mesela o zaman evlenebiliyor. Evet, Aha, evet. Türklerin kızları. İskit, Sarmat toplumlarında, hatta Hunlarda da var bu. Kadın birlikleri vardı. Ve bir kadın ancak üç düşman öldürdü, yani hepsi savaşçı oluyor. Ama üç düşman öldürdükten sonra dilerse evlenmeye hak kazanıyor. Evet, Evet, doğru. bunun nasıl anlamı, ne anlamı varmış? Bunu bütün halk bunu yapamıyordu zaten. Ancak elitler bunu yapabiliyorlardı. Evet. Ve onların kuyakları var. Kuyak diyorlar mı size? Kuyak, Zırh demek. zırh, evet, zırh. Evet. Bunların zırhları zaten. Bu zırhların bu iki etrafını alıyorlar. O zaman bu öndeki ve arkasındaki zırh kalıyor ve bunu taşıyorlar zaten. Hı hı. Yani Bu buradaki kafası, boyanın üzerindeki zırh mı oluyor şimdi? evet, zırh olması lazım. Bu önceden zırhmış, sonra da bizim takı gibi olmuş sahalarda bizde. Şeye benziyor bu bizim altın elbiseli kadın ya da adam zırhı gibi. Ay, Kazakistan'da ay, bulunan. evet, zaten o İskit, o zaten bizim Evet, atamız, o yüzden aynı olması lazım zaten. Bu evet, evet. kafasında da bu şeyin var. Sizde ne diyorlar? Bu Bahadır'ın şapkası. Tolga ya da miğfer deniyor. Evet, Tolga, evet. Türkçesi Tolga. Aha, bu da Tolga olması lazım ama üsttekisini çıkarmışlar. Evet, sadece bant kısmı kalmış yani. Evet, sadece bant kısmı kalmış. Öyle anlamına geliyor mesela. Sizin e, mesela benim parmakta bu takıyorum. Yüzük. Ben gözükmüyorum, değil mi? E, Ben göremiyorum sizi de, yüzük mü parmağınızda? Evet, yüzük. Büyük parmağımda böyle yüzük takıyorum. Bu da okçuların yüzüğü mesela. Evet, evet, okçular o yüzük takıyorlar şey çekmek için, evet. Aha, aha. Onun Serçe parmak mı diyorlar? onun özel bir ismi vardı, ben hatırlamıyorum yani o okçu yüzüğünün özel bir ismi de var Aa, Türkçe'de. bizde de olması lazım da ben de unuttum şimdi. Sonra geçiyoruz. Şeymiş, zihgir. Zihgir deniyor. Evet. Zehir deniliyormuş. Evet. Zehir. Evet, geçiyoruz. Burada da güzel bir Evet, bayan bu var. bu daha çok net gözüküyor o mesela. Bu zırhların e, Evet, arka ön bölümleri kalmış. Yani bizim evet. aslında o süs dediğimiz kalın kalın kemerler vardır. Mesela şu anda Türkmenistan'da falan da çok kullanılıyor. Eski Aha. kalın kalın gümüşten kemerler var, şeyler var. Onlar Bizde demek ki de o var o zırhların, erkekler için. Evet, erkekler için evet, o. e, zırhların birer parçası oluyor. Evet. Evet. Geç- Aa, Geçeyim mi burayı? Geçelim mi? evet, avarlar zaten bizde avarlarda da var diyor. O da avarlar zaten İskitlerin temiz çocukları o yüzden. Evet. Aha. Sonra da bu da kıyafetler, geleneksel kıyafetler. Ee, Bu da geleneksel kıyafet. Çok güzel bir kıyafet o. Gerçekten güzel bir kıyafet. Aha, geleneksel kıyafet. Bu da geleneksel kıyafetler. Evet. Sonra eski resim, Şunun üstündekine ne diyorsunuz? Bere mi diyorsunuz? Burada. onu evet öyle diyorlar, bere diyorlarmış. Bere diyorlar. Dün Aha. Müjgan Hanım'la birlikteydik de Müjgan Hanım da bizi seyrediyor sanırım. Orada Amerika'da giyim tarzı kullanılmıştı.
Aha. Anadolu'da da var, sizde de var. Bere. Aha, bere. Sonra geçiyoruz. Evet. Bu da geleneksel kıyafet. Sonra Bu gelinlik kıyafeti mi bu? yok geleneksel. Ha, Gelinlik geleneksel. kıyafet. Aha. Geleneksel kıyafet. Geleneksel. Bunu bütün kadınlar giyiniyorlarmış. Evet, çok hoş. Ancak Gerçekten gelin değil. gelin değil, evet. Bu da eski kıyafet mesela. Evet. Bu eski fotoğraf. 1900 yıllık. Yani 100 yıl öncesinden bir yaşam. 1900'ler. Evet. Evet. 150 sene öncedeki. Anladım. Evet. Bu da çocuk. Kızılderili gibi. Evet. Bu kafasındaki bantın özel bir anlamı var mı? Bant çekmişler. Yok o şey yapmışlar. Süs mü? Böyle. Süs yapmışlar, evet. Süs püs. Bu da eski ağaçtan bizim bulaşıklar mı diyorlar? Kapkacak mı diyorsunuz? Bu da çoran diyoruz bunu. Çoran diyorsun. Bizde kapkacak. Burada bir at modeli de var altta. Evet, bu oyuncak, çocuk oyuncağı bu. Çocuk oyuncağı. Şu Evet. kap yüksek. Şu Bu da sağdaki kımız için, bu da şey için, at ayağı gibi olan nedir? evet, at ayağı gibi. Bu da süt yemekleri için, yoğurt falan. Ha, yoğurt süt için. Şu Aha. olan kımız için. Kımız için, evet. Bu da Evet. kımız için mi? Bu da kımız için. Bunu da ayak diyorlar. Ayak diyorlar. Peki bunu özel bir tören için mi kullanıyorsunuz yoksa günlükte mi kullanılıyordu bu? Bu eskiden günlük bulaşıklar zaten hepsi. Bunlar günlük. Evet. Bu böyle şeylerden Biz bulaşık diyorsunuz da biz bulaşık deyince kirli kapkacak, yani kirlenmiş kapkacağı diyoruz. yok. Siz bulaşık diyorsunuz. Bu güzel. Yok, ben bulaşık diyemiyorum. Ben Türkçesini anlatmaya çalışıyorum. Bize Anladım. çoron diyorlar bunu. Ha, çoron diyorlar. Biz bulaşık diye diyoruz. Bunlara kapkacak diyoruz. Mesela kirlenmiş, yemek yenmiş tabaklara, çanaklara onlara bulaşık diyoruz. Anladım. Bu da çoron. Bu tek ayaklı çoron. O da 3 ayaklı çorondu önce. Bunlara biz kase diyoruz genelde. Zaten bunlardan taş babalar var ya, balballar. Evet. Orada böyle şeyleri tutuyorlar. Evet, onlara kadeh diyoruz. Kadeh, evet. Evet, Şunlar da bizde kadeh. Zaten rakı dedikleri Türklerin içkisi, bizde argı diyoruz. Ne diyorsunuz? Argı. Argı. Evet. Biz argı diyoruz, siz de rakı diyoruz. Arak daha eski. Rakı yani bizim son yüzyıllarda kullandığımız arak çok daha eski dönemlere ait. Ama şu anda arak kullanılıyor. Balkanlarda rakı anlamında arak kullanıyorlar. Arak diyorlar, yani Romanya'da falan sanırım arak diyorlar. Rakıya. Tamam. Bu da kayın kabuğundan bunu dikiyorlar. Kayın kabuğundan dikiyorlar bunları. Bunun bir anlamı var mı? Her şey anlamı var tabii ki. Bunları su taşımak için kullanıyorlar. Süt taşımak için.
kullanıyorlar. E, Tereyağı koyuyorlar oraya. Bütün yemekleri koyuyorlar orada. Evet, Mesela taşımak. kayın kabuğundan yapılmış Evet, sepet gibi ya da kova gibi şeyler. evet. Bunlar da yine kadehler, kaplar. Buyurun. Evet. Bu alttaki de bu şey gibi, tabak gibi kullanıyorlar bizde bunları. Evet. Bizde tas deniyor bunlara. Bu Hmm. alttakilere, bu kısmı. Bunlar kadeh ya da Ne diyorlar? bunlara tas diyoruz genelde. Tas. Tas. Evet. Ha, Tas deniyor. Çanak da denebilir ama tas denir genelde. Ve şunlar kadeh ya da kase dedim. Şuna kase de denilebilir. Ama bunlar tabii şimdi eski anlamları tastır. Bunlar. hmm. Evet, deminki sepetten sanırım sizin o kayın Evet, ağacından. kayın ağacından bu. Bunun bütün bu damgalar burada var. Bunlar çok kutsal. Bu da kötü şeyi geçirmemesi için şey gibi, korunma bir damga gibi. Ancak iyi şeyler olsun diye. Korunma damgalar orada var. Diş gibi bak. Hı hı. O kötü ruhları korkutmak için diş gibi yapıyorlar. Diyorlar. Hı hı. Bu da demir ustaların e, eşyaları yapıyorlar. Bu ağız kopuzunu yapmış. Bu da kömürlük, ocak. Hı hı. Sonra yeniden geldi mi? Evet, şimdi şeyden devam edeyim. Başka vardı değil Yok, mi? devam etmesi lazım. Hı, bir saniye. Başka gösteriler de vardı. Bu mesela şimdi biz bunlardan içiyoruz. Sizin aynısı yeni porselenden yapılmıştı sanırım. Evet. Buradan görebiliyor musunuz resimleri? Evet. Sonradan geçiyoruz. Geçiyoruz. Bunları Arkasında geçiyorsunuz. Evet, geçiyorsunuz. Yeniden gelmiş. yok, Hı bunları hı. başka şeyden paylaşıyorum da şu e, sanırım tüm resimler bana gönderdiğiniz bu kadardı sanırım. Dur Yo, bakayım. vardı. Var mıydı? Vardı. Onlar gelmemiş. Ha, Ha, tamam. bu. Şimdi bu. Evet. Evet. Şundan başlıyoruz. Bu ıhır sonrasında e, e, kımız içtiler falan, kımız içtiler falan. Sonra da bu en sonunda güneş karşıladıktan sonra kımız içiliyor. Sonra da bu oluyor. E, Halay çekiliyor. Halay mı diyorlar? Halay deniliyor. Sizde ne diyorsunuz buna? Bizde Biz ahohay halay diyoruz. diyoruz. Ahohay diyoruz. Hoka diyorsunuz. Ahohay. Halay, hoka. Tamam, anladım. Hı hı. Bu şu meşhur rekor kırılan
Evet, meşhur rekor kırılan bu halay. Evet. Kaç bin kişi katılmıştı buna? Ben 400 bin. 400 bin kişi. O neredeyse bir şehir katılmış. Evet, bu mesela burada kesinlikle geleneksel kıyafetleri olması lazımmış. Ama bu etrafında oturuyorlar. Ya bunlar da katılmaları mümkündü ama geleneksel kıyafetleri yokmuş. Oysa bu alanda mesela 600 bin kişi var. Yani halaya katılmak için de geleneksel kıyafette olmak zorundalar. Evet. Bu etrafında oturdukları mesela kıyafetleri yok. Kıyafetsiz gelmişler, o yüzden oturuyorlar orada. Diğer görsele geçiyoruz. Evet, bu da bu mesela daha net gözükmesi lazım, o yüzden bunu koymuştum. Şöyle. Bu da küçük bir herhalde bir ulus, başka bir ulusun şeyi olabilir bu. E, ıhırı olabilir. Evet, geçiyoruz. Bu eski ıhıkları da böyleymiş. Erkekler erkekler ayrı, kadınlar ayrı. Bunlar da birisi şeyine göre, yürüyüşüne göre, dönmesine göre dönüyorlar. Birisi kadınlar da ay dönmesine göre dönüyorlarmış. Anlatabildim mi? Evet, evet, yani kadınlar burada ayı temsil ediyor. Erkekler de güneşi temsil ediyor. Evet, Ona göre dönüyorlar. Evet. evet. Ee, Sonra e, sonra da böyle şeyleri koyuyorlar. Süs gibi mi? Burası küçük. Bunlar Kayın ağacından yapılmış bu şeyler gösterdik ya önce. evet, Sonra evet. da bunu inek sütünü yavrular süt içiyorlar. Annelerin bütün sütünü içiyorlar. O yüzden mesela bunlara böyle koyuyorlarmış ağızlarına. Bütün sütünü içmesin diye. Onları koyuyorlar burada. Hı hı. Kesinlikle onu koymaları lazım. O da bir simge gibi. Üstteki güçler bize daha çok bereketli bir şeyleri sunsunlar diye. Hayatı sunsunlar diye. Bu da Burada, süs yapmışlar. Evet, süs. burada şey yok değil mi? Amacı dilek. Dilek amacı yok. Bu süs gibi duruyor zaten. Bu da Burada salama, yalama diyorlar bunu. gök direkleri Salama. oluyor bu direklerden. Evet, evet. Sonra Bu da evet, aynı şekilde gök direkleri. evet. Kımız koymuşlar. Bu da burada alkış yapılmış. O alkışta kımız içine e, kımız da alkış enerjisini çekmiş oluyor. O yüzden bunu bunun direklerin yanında koymuşlar bu çoron kımız olan çoronları. Sonra evet, bu da bir alana girme şeyi. Aha. Kapısı.
Bütün alanlarda böyle kapı yapıyorlar. Bu kapıdan geçiyorsun kesinlikle. Başka bir yerden girmiyorsun. Burada töreni yapıyorlar sana, seni temizliyorlar, alkış yapıyorlar, sonra içine giriyorsun. Evet, O yüzden buradan temizlenmeden giremiyorsun. Yani gelişigüzel hiç kimse arınmadan evet, kimse giremiyor içeri. evet, arınmadan hiç kimse içeri girmiyor. Burada davulcular, davulcular, boms. Sonra geçiyoruz. Bu da alkış. Evet, alkışlar için bunu hazırlamışlar. Kımız koymuşlar burada. Burada Evet. da burada da kam alkış yaptıktan sonra herkes geliyor, buradan kımız alıp gidiyor. Bitti mi? Sanırım, Yok, bu değil. Yok, o değil. sanırım en son bitti. Evet, bitti o zaman. Bir video Gösteriler var. bitti. Bir tane Evet. video var. O videoyu gösterebiliriz. Şimdi Yok, siz hata yaptınız hangisi? Olacak mı? Çalacak da şu fotoğraflarda bitmişti zaten. Bu son gönderdiğiniz bunlar. Aha. Bitmiş, evet. Bunlar bitmişti. Onları gösterdim. Şimdi o diğer göstermediğimiz video var. Birkaç tane video var. Onları göstereyim. Evet. Siedere
Evet, bu video üzerine konuşacak mısınız yoksa diğer videoya mı geçeyim? Bu görsel videoda gördüğünüz gibi mesela orada bütün ıhır alanını gösterdiler. Sonra hangi şeylerini böyle küçük küçük gösterdiler zaten. Aha. Evet, Sonra orada. Evet. bu diğer videoda 2019'da olan 2020'de olan bir Nam-Uluh'un küçük bir ulus, o ulusta Olonho diye bizim distanımız var. O distan ıhıhı olmuştu. Onu gösteriyorlar. Bir ulus Şimdi ıhıh. buradakinden. Evet, burada. Çağdaş çocuklar gittiler. Hayat ağacı. Tüm ıhır alanın ortasında hayat ağacı oluyor.
sanki zaman durmuş gibi. Evet, çok eskilere gitmiş gibiyiz. Evet, oradaki şapkalar Türk şapkaları, yani İskitlerin, Sarmatların kullandığı şapkalar. Yani neredeyse 2500-3000 yıllık giyim kuşam aynen kamlarda falan durmuş gibi. Belki de törenler de o şekilde durmuş olabilir. Yani birçoğunun kökü yok. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu törenler bizde hiçbir zaman kesilmeden devam ettiler zaten. Bu mesela ıhık bayramları bizde Hristiyanlık döneminde de hiç yasaklanmamıştı. Hristiyanlık döneminde bizde mesela kaç yaklaşık 100 sene gibi Hristiyanlık yapmaya çalıştılar ama burada yol yok. O yüzden burada misyonerler gelmiyor. O yüzden Hristiyan olmadık. Fakat o kadar sert bayramlarımızı da yasaklamamışlar. O yüzden bu bayramlar nasıl yapılmışsa e, mesela Ruslar gelmeden önceden nasıl yapılmışsa o öyle devam etti. Sonra komünist döneminde de bu bayramları yasaklamadılar. Hatta İkinci Dünya Savaşı vardı, faşistlerin savaşı. O savaşın döneminde de 1943 yılda büyük bir ıhık yapılmış. Onun filmleri de var, videoları da var. O yüzden bu bayramlar ta İskitler döneminden hiçbir zaman kesilmeden yapılmış törenler bunlar. Çünkü kıyafetler onu gösteriyor. Yani Evet, tamamen o yüzden İskit bunu bizde kıyafetleri, mesela bu İskit sakaların. İskit böyle börükleri var ya bunları bizde Evet, evet. aha, Urbergehe diyorlar. Urbergehe. Urberk yani. Aha, Onu giyenler kan mı oluyor? Oradaki kamlar mı şu anda giyiyor? O evet, törende kamlar giyiyor. evet. Şimdi kamları giyiyorlar. Ee, önceden bence herkes de giyinmiş çünkü bu bizim geleneksel şapka olarak kalmış. Evet. Urbergehe diyorlar. Urallah bergehe diyorlar. Urallah bergehe. Yani giyim tarzı pek geçmemiş, değişmemiş. Evet, önceden bu geleneksel şapkalar içinde bunu sayıyorlar. Urallah bergehe diyor. Ama kıyafet olarak Sovyet komünistler geldikten sonra tabii ki bizim kıyafetlerimiz daha çok değişti. E, değişti, evet, Sovyet Biraz döneminde. baskı da oldu sanırım. Yani Evet, orada Sovyet komünistler çok baskı yaptı. evet. Ve bütün geleneklerimizi yok etmeye çalışmışlar bu komünistler. Ee, e, Şeyde ama bu pardon, ayrıştırmaya çalışıyorlar. Yani ortak bir kimlikte değil de Türk kimliğinde değil de işte siz Kırgızsınız, siz evet, Kazaksınız, işte siz başka bir şeysiniz diye evet, öyle maalesef, uydurma şey. evet, öyle yapmışlar. Onu yapmışlar zaten. Aha, o yüzden ama biz mesela sahalar benim Türk olduğumu zaten biliyordum ben küçük yaşımda. Yani Türk, herkes biliyordu sanırım Türk evet, olduklarını, Türk olduklarını evet, biliyorlardı. Ama evet, bazılarında da ben görüyorum mesela e, yurt dışında karşılaştığım kimselerde bazılarında başarılı olmuşlar. Ben diyor işte atıyorum Tatarım diyor, Türk değilim diyor veya işte başka Kırgızım diyor, Türk değilim diyor, Azeriyim, Türk değilim diyor. Bunu diyenler de var. Ama gerçekten biz Türküz diyenler de çok var yani. evet.
Bizde Türk, herkes Türk'üm diyor zaten. Ama burada mesela bu yorumlarda diyorlar, Ruslar sizi böyle yapmış diyorlar. Hı. Ama Ruslar diye bir şey yok ki, çünkü komünistlerin içinde ancak Ruslar değildi. Hatta Stalin bir damla Rus kanı yoktu. O Yahudi yarısı Gürcüydü. Evet. Evet, sonra komünistlerin içinde de Ruslar o kadar fazla olduklarını hiç düşünmüyorum. Bütün milletlerden vardı onlar, komünistler. Bu komünistler yaptı bunu, Ruslar yaptı diyemeyeceğiz. Çünkü Rusları da çok uğratmışlar. O Rusları da çok asimilasyona uğratmışlar. Onların gelenekleri bizden daha çok kaybedilmiş, o Rusların. Şey de var ama bu asimilasyon çabaları komünistlerden önce başladı. Yani e, 18. O Çarlık döneminde, Evet, zaten Avrupa şeyleri, Aşkinazlarıydı bunlar mesela. Bütün yöneticiler, bunların kral, Duvaryani diyorlar, imparator diyorlar. İmparatorların karısıları mesela Almanya'dan alıyorlardı, Fransa'dan alıyorlardı, onlar İngiltere'den alıyorlardı. Aşkenazlar mıydı? Onlar. Evet, bunlar Aşkinazlardı. O zaman onlar da Türkler. Ya Türk işte bunu Ruslar diyorlar şimdi. Şimdi Türkiye'de diyorlar, Ruslar Yahudi diyorlar. Türkler. Ruslar öyle yapmış, Ruslar bunu yapmış diyorlar. Fakat bunların içinde Rus kanı olduğunu bile düşünmüyorum. Çünkü şey var ya, Çar, Çarlar. Korkunç Ivan diye vardı ya. Evet. 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 Korkunç Ivan'dan sonra Ee, yerli milletler Rusya'yı hiç yönetmemiş. Aslında Korkunç. şu var, yani orada bir güç savaşı var. Yani bütün milleti Ruslaştırarak işte güç kazanmak. Yani Evet, güç kazanmak olayı var. E, Yani bütün herkese yapmışlar bunu, sadece Türklere değil. İşte Ermenileri evet, de dağıtmışlar, diğerlerini de evet. dağıtmışlar. Herkesi yapmışlar. Ama Türkler çoğunlukta olduğu için tabii Türklerin Türklere daha çok tabii ki. Çünkü daha, Türklere daha çok yapmışlar bize mesela. evet, Onun için de Gürcüleri bu sistemleri var ya, bu hapis ve cezalandırma sistemi var ya, ne diyorlar? NKVD diyorlar. NKVD. Aha. Bu NKVD içinde mesela daha çok Gürcüler vardı ve şeyler e, Gürcüleri ve Ermenileri çok iyi kullanmışlar. Çünkü Ruslar mesela bu kadar vahşi olmayacaklarmış. O yüzden onların içinde böyle bu mahkeme sistemi olsun, ceza sistemi olsun, orada Rusları hiç tutmamışlar. Genelde böyle Ermenileri ve Gürcüleri tutmuşlar. Mesela o yüzden Orconikidze, hı hı, sonra da Beria, sonra da kimler var? Öyle onlar bu. tetikçi Soy, olarak kullanmışlar. evet, soy adlarını böyle bakarsan öyle çıkıyor mesela. O zaman ben size son bir soru sorayım. Şimdi sizin bu resmi olarak kutlanıyor değil mi bu gün bayramı? Yani Evet, resmi. devletin kullandığı bir bayram değil mi? Evet. Başka resmi olarak yılbaşı kutluyor musunuz Nardugan? Evet, resmi olarak Mayıs 21'sinde ama bizde. 1 Mayıs 21'de ne O, kutluyorsunuz? o da o da Nardogan değil, o da e, e, hangi Şey bayramdı? mi? Hıdrellez mi yoksa? Evet, Hıdrellez. Hıdrellez, evet, Hıdrellez. Hıdrellez. Peki Nevruz kutluyor musunuz? Nevruz yeni gün.
Nevruz bizde yok çünkü bizde Mart ay daha kış oluyor. Kış oluyor. 20-30'a kadar derece soğuk Peki oluyor. Aralıkta kutladığınız Aralıkta yılda bizde var. birinde mesela Tanha diye şey var. Bir tören var. Bu da atalardan böyle tavsiyeler almak bayramı gibi Evet. anlaşılıyor. Tavsiyeler alıyorsun. Bunu sizde o kelime var. Tenha diye. Tenha. Tenha. Aha, tenha. Bizde bunu tanha diyoruz. Peki Nardugan'ı kutlamıyor musunuz? Nardugan? Nardugan diye bizde İsim bu olarak yok. Ama yok. 21 Aralık'ta kutluyorsunuz yani. Evet, kutluyoruz. 21 Aralık'ta kutluyorsunuz. Yani Nardugan diye de kutlanıyor Tatarlarda. Bir yerde Bizde tanha diyoruz. tenha diyorsunuz. Yılbaşına kutlamış. Onda e, evet. Bu şekilde bu geleneksel bayramlar oluyor. Değil mi? Hı hı. Geleneksel bayramlar. Aynı, Ee, aynı. Şimdi daha çok mesela bizim hükümet diyeceğiz. Daha çok milli inançlara dikkat etmeye başladı. Çok güzel çünkü bu büyük yangın olmuştu biraz önce. 5000 kilometre kare yangını çıktı ormanda ve bunu söndürmek için mesela Kamları davet ettiler mesela. Kamlar orada geldi, tören yaptı ve bu yangını söndürdüler. Ve bunun hakkında 2 gün önce bütün Rusya'ya gösterdiler böyle büyük haber siteleri mesela gösterdiler sahalar, kamları bu büyük yangınları söndürdü diye. Çok ilginç. Yani gerçekten ilginç. Kamların. Evet, gerçekten ilginç. Ama bunu mesela bu yangınları kesinlikle ben inanıyorum kamlar söndürdüklerini. Çünkü büyük yangın çıkarsa bu alana hiç yaklaşmıyorlar bulutlar. Evet, uçakla sadece yan söndürmek için yaklaşamıyorsunuz. Evet, bulutlar yaklaşamıyorlar. Çünkü rüzgarı bu yangından daha şeye çekiyor. Yangından uzaklaştırıyor. Peki Ama yağmur mu yağdırdılar? Nasıl söndürdüler? evet, çok büyük hem de çok büyük. Bu törenden hemen sonra Müthiş bir yağmur yağdı. evet, bir şeyden mesela çok ilginç ama bulutlar oluştu. Nereden çekildi bilmiyorum ama çok büyük bulut geldi de yağmur o yangını söndürdü mesela. İlginç. 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 Evet. Ya ilginç Ben bu de çok kamların bunu böyle yaptıklarına inanıyorum. Çünkü büyük yangınlar mesela hiçbir zaman kamın mezarını dokunmuyorlar. Çok ilginç. Onu böyle gibi bir ada gibi bırakıyorlar böyle onun alanını. Bütün etrafında böyle yangın var. Fakat o kamın mezarı yanmıyor. Çok ilginç. İlginç gerçekten. Evet, gerçekten ilginç. Bu ancak bir öyle olay değil. Böyle olay birkaç kere oldu bu yangınlarda mesela. O yüzden ben inanıyorum. Evet. Hı hı. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Nural Cihan Hanım. Yani gerçekten güzel oldu. Bizi çok eskilere götürdünüz. Ben de
bir kısmını biliyordum ama gerçekten benim için de çok iyi oldu. E, Tekrar ayrıntılı bir şekilde neler yapıyorsun, ne oluyor? Onların hepsini konuştuk. Sanıyorum e, izleyicilerimiz de beğendiler. Çok çok teşekkür ediyorum size. Diğer izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Turan tarihine giriş diye bir programımız olacak. Cumartesi akşamı Arif Cengiz Erman hocamızla birlikte olacağız. Onun son kitabından Turan tarihine girişten bir bölümünü, tabii hepsini konuşamayacağız ama bir bölümünü konuşacağız. Evet, tekrar çok çok teşekkürler. Ludmila Hanım, Nuralcı Hanım, sizinle tekrar görüşmek dileğiyle başka bir Evet. Programda. Ben Teşekkür size ediyorum. teşekkür ediyorum, herkese, seyircilerimize teşekkür ediyorum ve program yöneticilere de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel program yaptık diye düşünüyorum. Ve Sağ olun. böyle güzel programlarınız daha devam etsin.